Ne yapsaktan merhabalar. Evet, bugün kütüphanenin önünde değilim. Çünkü bugün Bodrum'dayım. Bobo by the Stay'deyim ve aslında bir serginin de ortasındayım. Evet, arkamda deniz var, zeytin ağaçları var, bir de sanat eserleri var. Çünkü Bobo by the Stay'de birkaç hafta önce çok güzel bir sergi açıldı. Earth Remembers sergisi açıldı ve bununla ilgili zaten programın içinde ilerleyen dakikalarda sevgili Maya Yıldırım'la olan röportajı izleyeceksiniz. Ama ondan önce ne yapsak da hem Bodrum'da ne yapsak diyenler için hem de İstanbul'da ve çeşitli şehirlerde ne yapsak diyenler için küçük bir ajandada her hafta olduğu gibi sunacağız. Ama Bodrum'da olduğumuz için Bodrum'la başlamak istiyorum. Evet, bu içinde bulunduğumuz Bobo by the Stay'deki Earth Remembers sergisi sezon sonuna kadar devam edecek. Bodrum'a gelirseniz, Bodrum'a yolunuz düşerse tatil için ya da başka şekilde mutlaka buraya uğrayın. Zeytin ağaçları arasındaki bu dünyanın dört bir yanından gelmiş eserleri mutlaka görün. Hemen arkamda da Angela Bullock'un eserini görüyorsunuz. Şuradan kopya çekiyorum. Neticede burada bir liste var. Oradan da kopya çekmiş olayım. Ayrıca bu serginin Borusan Otomotiv tarafından desteklendiğini ve onların sponsorluğunda da gerçekleştiğini söylemiş olalım. Borusan'ın sanata yatırımı hem Borusan Contemporary hem Borusan Filarmoni hem Borusan Müzik Evi olarak çok farklı şekillerde sanata destek verdiklerini de zaten hem İstanbul'dan hem de pek çok noktadan biliyoruz. Borusan'ın sanatla olan ilgisini, sanata olan desteğini ve burada da Bodrum'daki bu sergide de kendilerinin desteğiyle açılmış ve dediğim gibi yaz sonuna kadar devam edecek. Tabii Bodrum'daki sanat aktiviteleri özellikle yazın inanılmaz derecede artıyor. Hatta İstanbul ve memleketin pek çok noktasındaki, Ankara'daki ve İzmir'deki etkinlikler de Bodrum'a turneye çıkıyor diyebiliriz. Evet, tabii şu tarihlerde Bodrum'da olanlar için, Bodrumlular için, Egeliler için en önemli kültür sanat aktivitelerinden bir tanesi de 22. Uluslararası Bodrum Bale Festivali. 1 ve 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bodrum Bale Festivali 25 Ağustos'a kadar devam edecek ve oldukça iyi yapımlarla buraya aslında memleketin dört bir yanındaki balelerin de turneye çıktığını bir anlamda söyleyebiliriz. Özellikle festivalin dünyaca ünlü bir yabancı konuk topluluğu var. Uluslararası arenada büyük beğeni toplamış Moskova Klasik Bale Tiyatrosu da bu festival kapsamında Bodrum'da olacak. Uyuyan Güzel eseriyle ve tüm bu 1-25 Ağustos tarihleri arasında 22. Bodrum Bale Festivali Bodrum Kalesi'nde gerçekleşecek ve bütün gösteriler 21.45'te başlayacak. Bunun da altını çizelim. Bence henüz gitmek istiyorsanız ve bilet almadıysanız bir an önce alın derim. Çünkü hemen biletler bitiyor. Şöyle düşünün, Bodrum'da her zaman bir bale festivali olmuyor. Özellikle yazın son yıllarda da İş Bankası'nın desteğiyle gerçekleşen 22. Uluslararası Bale Festivali çok kıymetli. Bu arada tüm bunları anlatırken birden güneşim gitti, bulut girdi araya. Ama birazdan gelir. Neticede burası Bodrum, güneşsiz olmaz. Burada arkamda da çok güzel bir deniz var. Burası Bodrum'da Cennet Koyu. Ve biz biraz önce de söylediğim gibi Bobo by the Stay'deyiz. Ama Cennet Koyu ile ilgili endişelerim yok değil. Neden olduğunu siz de biliyorsunuz. Ama burada tüm bu zeytin ağaçları korunarak bir serginin gerçekleşmesi ve sanatla buluşması çok kıymetli. Ağaçlarımıza da, doğamıza da iyi bakmalıyız ve sanatla daha çok buluşturmalıyız. Bunu zaten her seferinde söylüyorum. Güneş ara ara gidip gelirken bir de Bodrum'da Muzaffer Akyol'un Kainatın Anahtarı resim sergisi var. O da 5 Ağustos ve 10 Eylül arasında gerçekleşecek. Bodrum Sabancı Kültür Merkezi'nde. Bunu da burada söylemiş olalım. Kainatın Anahtarı 5 Ağustos'ta açılıyor ve Art Melek organizasyonuyla Bodrum Sabancı Kültür Merkezi'nde açılacağını ve gerçekleşeceğini söyleyelim. Bodrum'da pek çok sergi var. 30 Temmuz'da açıldı bu sergi ve Gümüşlük Akademisi'nde sergilenecek. Bu arada sıcaklardan dolayı saat 4'ten sonra 4 ile 20 arasında gezebileceğinizi de burada not edelim. Çünkü Bodrum gerçekten çok sıcak ve zaten öğle saatlerinde kim sergi gezer ki diyeceğim. Bodrum'da bu sergiyi gezmek isterseniz ki mutlaka gezin. Bodrum'da tatilde yapılacak çok güzel bir aktivite. Small Pains Great Song sergisi Gümüşlük Akademi'de, Bodrum'da mutlaka gezin.
Hazır yazlık mekanlardayken Bodrum'dan Çeşme'ye geçmek istiyorum. Çünkü Çeşme'de de daha önceki haftalardan da biliyorsunuz zaten önemli sanat etkinlikleri ve sergiler gerçekleşiyor. Bunlardan ilki geçen yıl açılan Arkas Sanat'ın, Arkas Holding'in açtığı Arkas Sanat Alaçatı sergi alanı müzesi. Hatta bence modern sanat müzesi. Alaçatı'da, İzmir'de bence önemli bir açığı kapatmak için orada ve bu sene ardı ardına pek çok etkinlikle de bu açığı kapatmaya çalışıyor. Şu anda sahnelenmiş sergisi var. Arkas Sanat Alaçatı'nın bu yıl açtığı yeni sergisi sahnelenmiş var. Sevgili Billur Tansel'in küratörlüğünde gerçekleşen bu sergi devam ediyor. Eğer Alaçatı'daysanız, Çeşme'deyseniz bu sergiyi görmenizi tavsiye ederim. Çok da güzel bir müze oldu bu arada. Bina olarak da çok güzel. İçerisindeki gerçekleşen sergiler ve etkinlikleri de çok güzel ve 6 Ağustos'ta Arkas Sanat Alaçatı'da gün batımı konserleri başlayacak ve en sevilen opera melodileri 6 Ağustos Çarşamba saat 20'de Arkas Sanat Alaçatı'da çalınacak. Yani en sevilen opera melodilerini dinlemek isterseniz Alaçatı'nın o güzel atmosferinde anlamlı bir şekilde Arkas Sanat Alaçatı'da bu melodileri dinleyebilirsiniz. Tabii bu arada Arkas Sanat Alaçatı'nın açık olduğu saatleri de hemen söyleyelim. Salı ve pazar arasında, yani pazartesi hariç saat 11 ile 19 saatleri arasında sergileri gezebilirsiniz. Tabii Alaçatı'da hemen Arkas Alaçatı'nın yakınında Warehouse by the Stay Oteli var. Onun içerisinde de Ekrem Yalçındağ retrospektif sergisi var. Ekrem Yalçındağ zaten biliyorsunuz ülkemizin, Türkiye'nin önemli sanatçılarından bir tanesi. Hazır İzmir'e gelmişken, orada tatildeyseniz ya da İzmir'liyseniz mutlaka bu Ekrem Yalçındağ sergisini de Alaçatı Warehouse by the Stay'de mutlaka görün derim. Evet, Alaçatı'da Warehouse by the Stay'de eğer 1-2 Ağustos tarihlerinde Ekrem Yalçındağ sergisini gezerseniz İstanbul'dan Sankai by Nagaya'nın da, ki Michelin yıldızlı bir restoran biliyorsanız, oraya turneye gittiğini söylemem lazım. 1-2 Ağustos tarihleri arasında Warehouse by the Stay'de Japon mutfağının o güzel örneklerini tatmak istiyorsanız İzmir'e geliyor. Bunu da ayrıca gastronomi kültürü açısından değerli bulduğum için aktarmak istiyorum. Neticede hem Ekrem Yalçındağ sergisini görüp hem de Japon mutfağının lezzetlerini Sankai by Nagaya, Michelin yıldızlı bu restoranın imzasıyla tadabilirsiniz bir taraftan da. Evet, İzmir'de ve Çeşme'de ne güzel yapacak pek çok etkinlik var. Ama ben şimdi bu tatil bölgelerinden çıkıp yavaş yavaş İstanbul'a gelmek istiyorum. Tabii İstanbul'da kültür sanat aktivitesi çok, konserler çok, sergiler çok. Tabii burada ters rüzgar esiyor. Böyle birazcık saçım başımı düzeltmeme izin verin. İstanbul'da çok ama ben Arter'e gitmek istiyorum İstanbul'da. Çünkü çocuklar için çok güzel atölyeler var burada. Arter'de Ağustos ayında açık atölyeler ve Gez Bak Çiz atölyesi gerçekleşecek. Tüm bu çocuklar için gerçekleşen atölyeler aslında güncel sergilerden hareketle şekilleniyor. Ağustos ayında 6, 11 ve 12-15 yaş gruplarına yönelik ücretsiz olarak açık atölyeler Ağustos ayında dediğim gibi gerçekleşecek. 9 Ağustos Cumartesi günü Gez Bak Çiz atölyesi 6-11 yaş aralığındaki çocuklar için Arter'in güncel sergilerini keşfetmek için de iyi bir fırsat. Sınırlı sayıda çocuk için gerçekleşecek bu atölyelerin biletlerini de Biletix'ten ve danışmadaki gişelerden temin etmek mümkün. Açık atölyeler 6-11 yaş için 1, 5, 6, 12 ve 13 Ağustos'ta. 12-15 yaş çocuklar için de 8 ve 15 Ağustos tarihlerinde saat 14 ile 17 arasında gerçekleşecek. Bunun da altını çizelim. Tüm bu atölyeler çocukları birlikte üretmeye, paylaşmaya, keşfetmeye davet ediyor. Gez Bak Çiz atölyeleri ücretli olarak gerçekleşirken ve biraz önce söylediğim gibi danışmadan ve Biletix'ten biletleri temin ederken açık atölyeler adı üstünde herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek. Hazır çocuk atölyelerinden bahsetmişken Arter'den hemen ben İstiklal Caddesi üzerindeki
İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ne gelmek istiyorum. Çünkü İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde büyükler için aktiviteler olduğu gibi, çocuklarınızla tüm oradaki sergileri gezebileceğiniz gibi aynı zamanda çocuk atölyeleri de gerçekleşiyor. Özellikle bu yaz döneminde çocukla ne yapsak ya da çocuk aslında kendi kendine ne yapsa diye düşünüyorsanız 5 Ağustos Salı günü geçmişten gelen misafir 8-12 yaş arasındaki çocuklar için saat 14'te gerçekleşecek. 7 Ağustos Perşembe günü Süreyya Koral'dan ilhamla mozaik atölyesi var. 8-12 yaş arasındaki çocuklar için yine saat 14'te. 9 Ağustos Cumartesi günü ise saat 15'te renkli şehir haritaları atölyesi var. O da 8-12 yaş çocuklar için. 12 Ağustos Salı günü ise Çiçeklerin Hikayesi Sanatla Anlat atölyesi var. 6-9 yaş çocukları için ve saat 14'te. Tüm bu atölyeler ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Hadi şimdi biraz Ankara'ya gidelim. Ankara'da da Cermodern'de bir açık hava sineması var. Her hafta ne yapsak da pek çok açık hava sinemasından bahsediyoruz. Bu hafta da Avrupa sinemasının en seçkin örneklerinin sunulacağı, izlenebileceği Cermodern açık hava sinemasından bahsetmek istiyorum. Fransa, Polonya ve İtalya'nın önemli filmleri 26 Ağustos'a kadar Cermodern'de Yıldızların Altında izlenebilecek. Ve tüm bu aslında Cermodern'deki sinema filmleriyle ilgili bilgiye sosyal medya hesaplarından ve internet adresinden ulaşabilirsiniz ama 7 Ağustos'ta 400 Darbe var. 14 Ağustos'ta Karanlık Yollarda filmi, 22 Ağustos'ta Borgo, 6 Ağustos'ta İda, 5 Ağustos'ta Kazara Arkadaş, 12 Ağustos'ta Son Kez Çocuk Olduğunuzda, 19 Ağustos'ta Aramızdaki Gerçekler, 26 Ağustos'ta Zamora, Cermodern'de olacak. Evet, Cermodern'de Ankara'da ki güzel bir kompleks bence. Güzel de sergiler ev sahipliği yapıyor Cermodern. Ve tüm aslında yaz boyunca açık hava sineması iyi fikir. Ankaralılara duyurulur. Ben Ankara'da olsam, Ankaralı olsam giderim Cermodern'deki açık hava sinemasına. Şimdi de hadi Çanakkale'ye gidelim. Bodrum'a gittik, Çeşme'ye gittik, İstanbul'da bulunduk ve Ankara'ya da gittiğimize göre niye Çanakkale'ye gitmiyoruz? Bence yazın en keyifli adreslerinden bir tanesi de Çanakkale ve Çanakkale'de bir yaz kampı var. Caza meraklıysanız bunu da caz meraklıları için söylemiş olayım. 26-30 Ağustos tarihleri arasında Zuhal Müzik desteğiyle 8. kez Agora Sanat Köyü'nde caz tutkunları ağırlanacak ve bir caz kampı gerçekleştirilecek. Bu caz kampı müziği paylaşmak, kendini geliştirmek ve üretmek isteyen tüm müzisyenlere açık Agora Sanat Köyü'nde. Bunun için de info@jazzkampı.com adresinden caz kampına ulaşabilir, kayıt yaptırabilir ya da bilgi alabilirsiniz. Evet, burada bu zeytin ağaçlarının altında, sanat eserlerinin arasında çekim yapmak çok keyifli. Ama cırcır böceklerinden umarım sesim size ulaşıyordur, endişe ediyorum doğrusu. Ama bu hafta ajandayı da çok da uzatmak istemiyorum. Çünkü birazdan bu içinde bulunduğumuz sergiyle ilgili Stay grubunun sanat direktörü Maya Yıldırım'ın röportajını izleyeceksiniz. Bobo by the Stay'deki Earth Remember sergisiyle ilgili. Ama hemen ne izlesek bölümüne kısaca geçmek istiyorum. Ki bununla ilgili de önümüzdeki haftalarda röportajı izleyeceksiniz. O yüzden onu söylemem lazım. Max'te 8 Ağustos'ta amirimin yani Erdal Beşikçioğlu'nun fenomen olduğu dizi Behzat Ç'nin Çekiç ve Gül serisinin yeni sezonu, 3. sezonu 8 Ağustos'ta HBO Max'te gösterime girecek. Dolayısıyla zaten Behzat Ç hayranlarının bundan haberi vardır ama Behzat Ç'nin Türkiye dizi tarihinde çok önemli bir yeri var. Bazı konuları önden görüp tam Simpsonlar olmasa da önden görüp işlediği zamanlar oldu. Ve özellikle de Çekiç ve Gül'ün, Behzat Ç'nin Çekiç ve Gül serisinin önemli bir tarafı da 3. sezonda Canan Ergüder'in yani Savcı Esra'nın 13 yıl sonra geri dönmesi. Bunu herkes heyecanla bekliyor ve acaba nasıl geri dönecek, bunu nasıl çözecekler diye düşünüyor. Ama Canan Ergüder'le röportajımızı önümüzdeki günlerde izleyeceksiniz. Dün yaptık bu röportajı Sayfiye by the Stay'de. Çok da keyifliydi ve aslında Canan da kendisine bu teklif geldiğinde, Canan Ergüder kendisine tekrar bu seride yer alması için teklif geldiğinde ya ben öldüm 13 sene önce nasıl beni geri döndüreceksiniz diye
elbette ilk soruyu soruyor ve günün sonunda ikna oluyor ve çok sevdiği Behzat Ç. setlerine Canan Ergüder geri dönüyor. Evet, Çekiç ve Gül de 8 Ağustos'ta HBO Max ekranlarında olacak. Bunu da ne izlesek bölümü için söyleyeyim ama Mubi'de de Ağustos ayı seçkisinde önemli güzel filmler var. Pek çok film var. Nisan var, Balkondaki Kadınlar, Evrensel Dil, Ütopya'dan 8 Kartpostal gibi, Altın Vuruş gibi, Yazın Sonu gibi, Bars gibi pek çok film var Mubi'de de. Özellikle bu tarz filmleri seviyorsanız Mubi'ye de tabii ki göz atabilirsiniz ama tüm dijital platformlarda, Netflix'te olsun, Disney'de olsun, ayrıca Prime Video'da olsun zaten izleyebileceğiniz farklı alternatifleri her hafta sunuyoruz. Ama müsaadenizle ben cırcır böcekleriyle kendimi baş başa bırakayım, kafanız şişmesin ve burada ara vereyim röportaja ve sizi Maya Yıldırım'la Bodrum'da olacak sergiler, Alaçatı'daki gelişmeler ve İstanbul'da, Nişantaşı'nda, Komedi Kulüp'te neler olacak gibi sorularla baş başa bırakayım. Benden bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Ne Yapsak da görüşmek üzere. İyi haftalar. Tabii ki hemen Didem hatırlattı. Abone olmayı, yorum yapmayı ve önerilerinizi sunmayı da unutmayın lütfen. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Bugün Bodrum'dayız. Bobo by the Stay'deyiz çünkü Bobo burada sanata oldukça geniş bir alan açtı. Geçen yıl açılmıştı. Açılışla birlikte zaten sanata alan açmaya başlamışlardı. Çeşitli sanat dallarını burada ağırlamışlardı. Ama bu yaz çok güzel bir sergiyle, üstelik dünyanın dört bir yanından, dört bir tarafından pek çok sanatçının eseriyle Bodrum'la sanatı doğanın içinde buluşturdu diyebiliriz. Ve tüm bunları şimdi The Stay Kreatif Direktörü sevgili Maya Yıldırım'la konuşacağız. Evet Maya, Alaçatı'dan sonra şimdi de Bodrum'da Bobo by the Stay'de birlikteyiz ve burada bir süre önce, biraz önce söylediğim gibi dünyanın dört bir yanından sanatçılarla, üstelik çok da önemli bir küratörle, Erve'yle de bir sergi açtınız. Hemen ben buradan girmek istiyorum. Sonra zaten diğer sanata alan açtığınız projeleri de konuşacağız. Evet, çok teşekkürler Aysun. İyi ki geldin, iyi ki buradasın. The Stay olarak aslında her lokasyonumuzda zaten çok ciddi bir kültür sanat takvimi oluşturuyoruz. Bodrum'da, Cennet Koyun'da burayı geçen sene geldiğimizde içinde bulunduğumuz bu zeytinlik arazi aslında herhangi bir sergi için biçilmiş kaftandı. İlk senemizde burayı güzel anlayarak bu seneye hemen hazırlıklar yapmaya başladık. Ve bu sezon aslında yaptığımız bütün diğer sergilerden çok daha kapsamlı başka bir yöne giderek bu LVMH Foundation'ın sanat küratörlüğünü yapan Erve Mikhailov küratörlüğünde ve Artsa Galeri ile beraber 9 sanatçının 9 işini sergiliyoruz. Bunlar çok yani kendi şeylerinde çok önde gelen isimler, çok büyük ölçekli instalasyonlar. Ugo Rondinone, Sabine Marcellus, Arne Queens gibi çok önemli, çok da Türkiye'de sanat izleyicisiyle buluşmamış eserleriyle, özellikle mesela Sabine Marcellus Atlanta'dan sonra ilk defa burada sergileniyor. İkinci defa sadece ortaya çıktı. Atlanta'dan Bodrum'a. Aynen öyle. Ne güzel bir yolculuk. Aynı şekilde Gizela şu an ilk defa sergileniyor. Bu eser Mısır'da bir madenden çıkan, milattan önce 50 milyon yıl öncesinden çıkan bir mineralin şekillendirilmesiyle şey yapıyor ve sanatçının atölyesinden direkt buraya gelerek ilk defa burada sergileniyor. O yüzden çok gururluyuz bu sergi için. Bu eserlerin hepsinin bu kadar doğal bir ortamda buranın ışıklarıyla, gölgeleriyle, cırcır böcekleriyle, denizin yansımalarıyla birleşmeleri de bizim için çok önemliydi ve bence bu eserlerin bir enstitüde sergilenmesinden çok daha farklı bir bakış açısı yarattı. Sezon sonuna kadar sergi burada olacak. Evet. Adı da çok iyi bence. Earth Remembers. Evet. Güzel bir isim koymuşsunuz. Evet. Aslında Earth Remembers hem çok pozitif hem de belki içinde biraz da uyarı barındıran bir şey. Bütün yaptığın emeği, bütün yaptığın işi hakkaniyetiyle geri verir toprak, dünya sana. Ama aynı şekilde ona yapılan bütün her şeyi de unutmaz ve onun da karşılığını verir. Muhakkak. Her zaman kendine bir denge noktası doğa bulur. Biz hep şey diyoruz ya, doğa bunun öcünü alacak ya da doğanın dengesini bozduk,
Oysa biz doğanın dengesini bozacak kadar güçlü yaratıklar değiliz. Ne yaparsak yapalım. Çünkü doğa her zaman kendine farklı denge noktaları bulur. Ya biz onun umurunda değiliz. O bizim umurumuzda olmalı. Biz ona iyi bakmalıyız ki karşılığı dediğin gibi bize olumlu anlamda olsun. Dolayısıyla doğayla ilgili doğa-insan ilişkisinin altını çizmek için de güzel bir isim tercih edilmiş bence. Özellikle Sabine'in eseri bence burada Evet. bunu çok yansıtıyor. 4 kendi etrafında dönen, kendi refleksiyonunu gördüğün böyle amber turuncu renkli hareket eden bir enstelasyon. O yüzden kendini de içinde görüyorsun ve hani interact edilen, iç aralarından yürünen, kendini gördüğün, seni yansıtan ama seni yansıttığında ne kadar küçük olduğunu gördüğün de bir eser. Arkada devasa ağaçları, zeytinleri, çamları görünce tam dediğim gibi doğanın karşısında varız ama Hiçiz aslında. hiçiz. Evet, o yüzden bir de bence buranın yani cennet koyunu en mantıklı ve buraya en yararlı şekilde kullanan bir kurum oldu bu site. Çünkü buradaki zeytin ağaçları varlığını koruyor. Siz onlara iyi bakıyorsunuz ve onların arasında da çok güzel bir şekilde kürate edilmiş sanat eserleri yerleştirince hani sanatla doğanın gerçekten en saygılı biçimde buluşması diyebiliriz. Doğru. Burada buna Aslında da kürasyonu zeytin ağaçları Evet. yaptı. Bütün eserler özellikle dalların şekillerine, rüzgara, ağaçların gövdelerine göre tasarlandı. Bence bu Herve için de çok heyecan vericiydi. Kendisi de Türkiye'deki ilk yaptığı kürasyondu. Türkiye'nin, Bodrum'un doğal güzelliği karşısında çok etkilendi. Evet, ya o anlamda da iyi. Bu kadar hani dünyanın sanatçısını Bodrum'un cennet koyuna taşımak da çok kıymetli. Yine dünyada çok isim yapmış bir küratörün kürate etmesi çok kıymetli. O yüzden hani mutlaka Bodrum'a gelince görülmesi gereken bir açık hava sergisi. Üstelik içinde zeytin ağaçları var. Aslında dediğin gibi zeytin ağaçlarının kürate ettiği bir taraftan da bir sergi olmuş. Ama tabii Bobo'nun da çok güzel bir isim hikayesi var değil mi? Doğru. Bobo aslında bir terminoloji. 17. yüzyılda Fransa'da doğuyor ve bir tip insanı anlatan bir terim. Bohem burjuvadan geliyor. Ne demek? Burjuva sınıfına dahil, iyi eğitimli, iyi okumuş, dünyayı görmüş ama aynı zamanda bohem bir ruha sahip. Doğru yerleri gören, iyi yemeği seven, iyi müziği dinleyen, iyi şarabı bilen, iyi kitabı okuyan, iyi sanatı bilen bir kitleye verilen Bohem Burjuva'nın kısaltılması Bobo. Şu anda hatta hala kullanılan da bir terim. Biz aslında çok uzun zamandır bütün stay misafirlerine kendi aramızda onları anlatan bir terim olarak kullanıyorduk. Evet, burayı gördüğümüzde, burayı ilk gelip burayı yaşadığımızda, proje aşamasında burası Bobo'nun evi dedik. Evet. Bodrum da zaten sanat için çok önemli bir yarımada. Artık öyle oldu. Son yıllarda yapılan çeşitli sergiler, açılan galeriler vesaire öyle bir yarımada oldu. Bu evet, çok mutluluk verici. yani birçok sanatçının da burada atölyeleri var. Çok ciddi de bir üretim var. Bence hani yaz, sanat bunlar bazen daha trendy algılanıyor ama sanat her yerde, her şekilde her insana dokunabilmeli. O yüzden Bodrum'da da böyle bu kadar güzel gelişmelerin olması, bizim de buna bir yerden bir katkımız oluyor olması çok mutluluk verici. Biz Alaçatı'da Warehouse'da aslında açıldığımızdan beri çok ciddi bir kültür sanat takvimi yapıyoruz. Sergiler olsun, tiyatrolar olsun, konserler olsun. Şu an mesela bütün sezon sürecek olan bir Ekrem Yalçındağ'ın bir retrospektif bir sergisi var. Ama Bodrum'a geldiğimizde sanat dünyasının burada zaten bu kadar aktif olduğunu görmek bizi çok heyecanlandırdı. O yüzden özellikle de bu kadar büyük isimlerin olduğu daha büyük bir sanatsal değerle işin içine girmek istedik. Evet, zaten öyle de girdiniz gibi görünüyor bu Cennet Koy'da. Şimdi yavaş yavaş aslında lafı ben komedi kulübe getirmek istiyorum. Çünkü komedi kulüp de tüm aslında İstanbul'daki sanat dünyası yaz gelince Bodrum'a doğru turneye çıkıyor ya da burada sergiler buraya taşınıyor. Sanatçılar atölyelerini taşıyor, atölyelerini paylaşıyor diğer arkadaşlarıyla. Sanat dünyası aslında ve sanatseverler de Bodrum'a yavaş yavaş inmeye başlıyorlar İstanbul'dan. O yüzden hem bu sergi çok anlamlı hem de komedi kulüp de
tatile çıktı. Aslında bu ne kadar tatile çıktı denir bilmiyorum ama Komedi Kulüp de Bodrum'da ya da Ege'de çalışmaya devam ediyor. Turneye çıktı bir taraftan da. Alaçatı'da çeşitli gösteriler oluyor. Burada Sayfiye by the Stay'de dün akşam bir show izledik. Dolayısıyla Melikşah Altuntaş'ı izledik. Çok da güzeldi, çok da eğlendik, güldük doğrusu. Ben de bu arada Melikşah'ı burada yakalamış oldum. Yani İstanbul'da izleyememiştim. Burada yakaladım. Hem çok da keyifli bir röportaj yaptık. Yani İstanbul'da kaçırdıklarımızı hani burada ya da Alaçatı'da da yakalayabiliyoruz. O yüzden biraz aslında hani Komedi Kulübün bu Ege turnesini ya da Ege'deki bu gösterilerini anlatmanı istiyorum. Bir de şehre ne zaman döneceksiniz? Biz şimdi bir hafta tatil yapıp bir annemleri görüp ben döneceğim ondan sonra ve İstanbul'da ne bulacağım acaba diye merak ediyorum. Doğru. Komedi Kulüp aslında misafirleri gibi tatile çıkıyor. Evet. Hani bu şeyin adına da direkt Komedi Kulüp tatilde Tatilde dedik. Bir Alaçatı'ya gidiyor. Bir Bodrum'da, şimdi Demirbükü'nde, Sayfiye by the Stay'de bir 5 günlük güzel bir programla misafirlerini takip etti aslında. Evet. İşte stand-up'ları getirdik. İşte Ali Poyrazoğlu, Melikşah Altuntaş, Bengi Apak, Sarp Apak, birkaç konser, Harun Tekin'in Test 1-2 diye kendi solo yaptığı bir konser. Şimdi önümüzdeki günlerde Şakalı Akustiği yapacağız. Aslında misafirleri hazır buradayken burada da sanatı sadece hani sergi ve daha kısıtlı bir yerden takip etmek değil, bütün bu işin daha performatif tarafını da ortaya koymak istedik aslında. Komedi Kulübün tatili de çok uzun değil. Evet, Eylül'ün sonuna doğru oradaki Nişantaşı'nda da şeyimiz başlayacak, sezonumuz başlayacak. İyi, tamam. Çok bizi yalnız bırakmayın oralarda gerçekten de. Böylece aslında Nişantaşı'na da belki hani Bodrum'da bir sanat hareketliliği başlamıştı. Pek çok sanatçı özellikle pandemiyle birlikte atölyelerini bu tarafa taşıdı. Yani daha çok sanatçı taşımaya başladı. Burada atölyeler arttı ve Bodrum'da çok iyi sergiler açılmaya başlandı. Siz de buna böylece bu uluslararası sergiyle destek oldunuz. Ama Nişantaşı'nı da hareketlendirdiniz diye düşünüyorum. Comedy Club'dan sonra şimdi Das geliyor Nişantaşı'na yeni bir sahneyle. Böylece gerçekten hani Nişantaşı da Teşvikiye de o özlediği günlere yavaş yavaş sanatsal anlamda dönüyor sanki. Kesinlikle biz Nişantaşı'nı seviyoruz, o mahalleyi seviyoruz, mahalleciliği seviyoruz. Bence orada yapılan bütün işlerin de karşılığı alınabileceğini düşünüyoruz. Yeter ki değer olsun, emek olsun, sanat olsun, kültür olsun. Bence her zaman misafiriyle buluşuyor. Kesinlikle öyle. Şimdi Maya, sen sanat okudun, Stay grubunun sanat direktörüsün. Neticede sanatla, ya sanat neyin yanına gelirse ya da neyin yanına konursa ya da ne sanatın yanına getirirse aslında her şeye değer katar, algıyı arttırır ve aslında anlamlandırır da, anlamayı da kolaylaştırır bir taraftan. Buradan baktığında bir tarafta otelcilik ama bir taraftan da sanata da ciddi bir destek ve yatırımınız da var tabii. Sanatın farklı dallarına. Bunun içerisine yüksek sanat, sergi, modern sanat da giriyor, tiyatro da giriyor, müzik de giriyor. İşte yeni aslında stand-up dünyasına da bir destek oluyorsunuz. Çünkü onların da yaptığı o performans çok değerli ve kıymetli bir taraftan. Çok da ilgi görüyor herkes tarafından. Böyle baktığında bu otelcilik, misafir ağırlama ve bir taraftan da sanat, bunun gerçekten marka değerine katkısı, insanlara katkısı, size katkısı, nasıl bir iletişim ve nasıl bir aslında alışveriş var orada? Biz aslında bir hayat stili sunuyoruz. Yani bizim yaptığımız otelcilik aslında otelcilikten daha çok entertainment olarak anlatılabilir. Artık gelsinler, kalsınlar, iyi servis alsınlar, iyi yemekler yesinler. Tabii ki çok önemli ve çok bunun her şeyin bazını oluşturuyor. Ama The Stay olarak her zaman koyduğumuz karakter içinde sanat vazgeçilmez bir şeydi. Çünkü bizim hayatımızda vazgeçilmez bir şeydi. Yani biz kendi misafirlerimiziz. Ben bir yere gittiğimde ne arıyorsam, ne istiyorsam, bir hafta kaldığımda deniz, güneş çok güzel ama bir şeyler daha olsun, bir şeyler daha hissedeyim, iyi bir müzik dinleyeyim, iyi bir şey göreyim, iyi bir şey duyayım, enteresan bir kişiyle tanışayım. Bütün bu kürasyonu aslında kendimizden de yola çıkarak misafirlerimizle buluşturuyoruz. Bence bu komünite hissiyatını burada olduğunda sadece burayı beğendiğin için ya da buranın manzarasını sevdiğin için değil, aynı düşündüğün, aynı şeylerden zevk aldığın kişilerle beraber olma deneyimini de katabiliyor.
Evet. Dolayısıyla sanatseverler de bir arada oluyor tatilde. O da ayrı bir şey ki dünyanın farklı noktalarından sanatseverleri de ağırlıyorsunuz bir taraftan. O yüzden bir tanışma noktası, bir buluşma noktası bu sanatın etrafında çok da kıymetli oluyor. O zaman bence şimdi bir özet geçelim. Biz Bodrum'da, Bobo by the Stay'de yazın sonuna kadar Earth Remembers sergisini görüyoruz ki bunun da sponsoru bir taraftan Borusan Otomotiv. Onların elektrikli otomobilleriyle de aslında sürdürülebilirliğe katkı sağladıkları taraftan bir taraftan sergiye de destek vermeleri çok kıymetli tabii ki. Her zaman zaten Borusan'ın sanata verdiği değer ve şeyle özellikle Earth Remembers teması altında da çok kesiştiğimizi düşünüyorduk. Burada yaz sonuna kadar Earth Remember'ı görüyoruz. Alaçatı'da yaz sonuna kadar Ekrem Yalçındağ sergisini izleyeceğiz. Komedi Kulüp zaten kısa da olsa, küçük de olsa bir tatile çıkıp burada bir aktivite sunacak. Hem müzik olacak hem bir taraftan stand-up show'lar. Ve başka unuttuğum bir şey var mı? Sonra Eylül'de dönüyorsunuz Komedi Kulüp'le birlikte. Evet. Yani misafirlerimizle hep beraber İstanbul'a geri dönüyoruz ve aslında kültür sanat programı orada devam ediyor. Alaçatı 12 ay boyunca tiyatrolarıyla ve şeyiyle aslında kış sezonunda daha da hareketleniyor. Evet. Aslında o da çok iyi. Yani Alaçatı'da ne güzel, orada da Arkas çok güzel bir galeri açtı. Size de çok yakın. Kesinlikle. Alaçatı Warehouse'a. Oraya gidince gezilebilecek ve hani yürüme mesafesinde hemen kocaman bir müze var. Orada sanat galerisi var. O da çok güzel. Siz de 365 gün, yani yılın 12 ayı diyeyim. Yılın 12 ayı oraya performanslar da, tiyatrolar da götürüyorsunuz ki ben birkaçına şahit oldum. Çok da ilgi görüyor. İzmir'den çok gelen var. Alaçatı'dan çok seyirci geliyor. Orada bir eksiği tamamlıyorsunuz bence İzmir'e. Alaçatı'da Warehouse by the Stay aslında 2018'den beri dediğin gibi 12 aylık bir takvim sundu insanlara. Çok farklı gösterilerle insanları birleştirdik. İlk başta bunu yaptığımızda zaten açılışımız Fazıl Say'ın böyle kendi anlatısıyla yaptığı bir konserle başladı. Ondan sonra da işte tiyatro hafta sonları, çok yakın zamanda İstanbul Devlet Opera Balesi ile çağdaş bir bale gösterisi. Aslında çok fazla insanların karşılaşamayacağı ya da bir otele gittiğinde, bir tatile gittiğinde çok da beklemeyeceği tarzda da kültürel etkinlikler yaparak. Çok güzeldi bu arada. Yani en unutulmazlardan biriydi. Ben de öyle düşünüyorum. Özellikle bunu daha çok kış aylarında yapmak, oradaki lokal yaşayanlara aslında sadece yazın İstanbul'dan gelen ya da sadece yazın tatile gelen kişilere değil, oradaki lokal hayata da bir katkısı, bir değeri, bir değer önermesi sunması bizim için çok önemliydi. Ve bunu da bence başarıyla gerçekleştiriyor açıldığı günden beri. Herhalde böyle devam var mı, yeni projeler Maya? Ülkenin farklı noktalarında hem otelcilikle birlikte sanatı da götürecek misiniz? Her zaman bu DNA'mızda var aslında. Hani yeni bir lokasyona girdiğimizde buraya da ekleyelim diye bir madde değil, hep bunu hissederek ilerliyoruz ve bazen bir mekanı gezerken olur olmaz bile hani burada şöyle bir şey yapılabilir, burada şöyle bir eser olabilir diye hep bunu düşünerek ilerliyoruz. Var projelerimiz. Alaçatı'ya, Çeşme'ye 2 farklı proje yatırım şeyimiz var. Bunun üzerinde çalışmalarımız sürüyor. Bunun dışında yurt dışına da yakın zamanda, yakın bir gelecekte açılma ve bir Türk markası olarak sanatta o zaman belki özellikle Türk sanatçıları da götürerek 2 destinasyon var konuştuğumuz. Bizim için heyecanlı bir dönem. Ay ne güzel, çok güzel de sürprizler yaptın bize bugün, haberler verdin. Hem memleketim İzmir açısından hem de Türk sanatını dünyaya taşıma açısından çok kıymetli ikisi de. Çok teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için. Ben çok teşekkür ederim. Sergi de çok güzel olmuş. Bodrumlular ve buraya tatile gelenler de ilgiyle zaten yaz sonuna kadar takip edeceklerdir. Alaçatı'daki Stay Warehouse'daki Ekrem Yalçındağ sergisi de aynen o şekilde. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. İyi ki geldin.